Hepinize merhabalar. Bugün özel bir tarifim var. Artık bizim için steakler falan filan sıradan kaldı biliyorsunuz. Böyle farklı bir şey pişirdiğim zaman gerçekten böyle özel hissediyorum. Şöyle Kars'tan bir kaz getirttim. Sizden çok da istek gelen bir tarif. Bugün kaz yapacağız arkadaşlar. Hazır yılbaşı yaklaşmışken yılbaşı yemeği olarak çok fazla böyle sizden talep gelmeye başladı. Abi bir yılbaşı menüsü yayınla vesaire gibi. Ben açıkçası böyle hindi mindi falan filan çok fazla sevmiyorum. Hani bir ara yaparız ama çok sevdiğim bir et değil. Ben de hindi yerine hem şöyle tam zamanı, kış dönemi Kars'tan bir kaz getirteyim dedim. Şöyle güzel bir kaz yemeği yapalım. Belki sizden de yapmak isteyenler olur diye bir kılavuz olalım istedim. Lafa uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şöyle kazımı baştan güzelce bir çeşmenin altında iyicene böyle yıkadım. Bazı böyle ufak tefek tüyler falan kalmış olabiliyor. Onları da mümkün olduğu kadar temizleyin. Bazıları böyle artık derin altında ufak tefek kökler görüyorum. Onları çıkartamadım. Belki iyi bir cımbızla çıkabilir ama çok o kadar da uğraşmadım. Bugün kullanacağım kaz dediğim gibi Kars'tan geldi. Özellikle Kars'ta böyle kış döneminde 11. aydan sonra kazlar kar yediyse eğer, yani ölçüsü aslına bakarsanız budur. Mesela bizim burada işte kazın ayağı kara değecek derler. Aksi halde kokarmış eti. Kazın yağlanması gerekiyor. Şu an ellerimi yıkarken bile böyle bütün ellerim yağ oluyor. Hatta dokunduğunuz anda yağ hissediyorsunuz. Gerçekten yağlı bir hayvan. Kars'tan getirttiğiniz zaman taze değil arkadaşlar. Bunları tam zamanında kesiyorlar. Ondan sonra tuzlayıp asıp kurutuyorlar. Şu an bu önümde gördüğünüz kuru bir kaz. Yani taze kesilmiş bir kaz değil. Şimdi bunu yapabileceğiniz çok fazla şekil yok açıkçası. O yüzden de normal geleneksel yöntemlerle yapmaya çalışacağım bugün ben de. Şimdi lafı uzatmayalım. Şöyle dediğim gibi yıkadım güzelce. Şöyle bir kaba ılık su koydum arkadaşlar. Bu şekilde bunun fazla tuzunun gitmesi için en az yarım saat, ortalama 45 dakika gibi bunu suyun içerisine bırakacağız. Şu an ben de kazımı içine koydum. Ilık suda 45 dakika sonra görüşmek üzere. An itibariyle 50 dakika oldu. Kazları kurutmadan önce bolcana tuzluyorlar etrafını. O yüzden de bu işlemi yapmanız şart. Yoksa çok fazla tuzlu olabilir. Yani bu işte 1 saate yakın ılık suda bekletirseniz o fazla tuzunun bir kısmını atıyor. Hatta az sonra zaten bahsederim. Yemeği yaparken dahi tuz konmuyor bu yemeğe. Kendi ilk baştaki o tuz içine kadar işliyor etin. Zaten suyunu atmasına sebep oluyor. İlk kesildiğinde yaklaşık 4-4,5 kilo aralığında ağırlığı. Ama tuz yüzünden fazla ağırlığını suyunu atıyor. Ve 2,5 kilo kuru kaz haline geliyor. Şimdi artık kazımı sudan aldım. Direktman tencerenin içine koyuyorum. Tabii ki bu arada şöyle kazı alacak boyutlarda bir tencereye ihtiyacınız var. Sonra üzerine çıkacak kadar su ilave ediyoruz. Şöyle kazın 2-3 parmak üzerine çıkacak kadar su ekledik. Altını en yüksek derecede açtım. İlk etapta bu kaynayana kadar. Bu şekilde devam edecek. Biraz sonra bunun kefi çıkmaya başlar. O kefleri alacağız. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle kapağı kaldıralım. Zaten görüyorsunuz. Şöyle üzerinde köpükler, bu kef denilen köpükleri çıkmaya başladı. Şimdi bunları üzerinden yavaş yavaş toplayacağız. İlk etapta şöyle fokur fokur kaynayana kadar altı açık olacak. İyice kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız. Evet. Şimdi tekrar kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika 15 dakika sonra tekrar kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi artık iyice fokur fokur kaynamaya başladı. Şimdi altını kıstım artık. Yine şöyle çıkan keflerini yine alıyorum. Şimdi şu gördükleriniz sarılar var ya,
Şu sarılar kazın yağı. Bunları almayacağız ha, karışmasın. Bakın şunlar köpük köpük olanlar kefi. Bakın şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama şu sarı gördükleriniz yağlar. Yağları kesinlikle almıyorsunuz. Sadece köpükleri alıyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi altı bu şekilde kısık olacak. Yüzüyor biraz. Ben o yüzden şöyle bir ters çevireceğim. Bu şekilde suyun altında daha rahat kalır. Şimdi tekrar kapağını kapatıyorum. Altı şu an kısıkta. Bir 2 saat sonra durumunu kontrol edeceğiz. 3 saate kadar da yolu var. Şu an itibariyle bir 45 dakika kadar oldu. Bir daha bir kontrol edeceğim. Şu an gayet güzel görünüyor. Bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yüzüyor. Bu da benim biraz canımı sıkıyor açıkçası. Bunun böyle altta kalması gerekiyor. O yüzden de şöyle bir ağırlık koymaya karar verdim. Üzerinden bastırsın diye. Evet, bu böyle iş görecek. Şimdi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kef çıkmıyor. Yüzme olayını da çözdük. Bu saatten sonra artık bir derdimiz olmaz. 2 saat sonra bir kontrol etmek için geleceğim yine. An itibariyle 2,5 saat oldu. Şöyle bir durumuna bakalım. Şimdi şöyle bir kontrol edeceğim bakalım. Bakın zaten tuttuğum yerden elimde kaldı, anlaşılıyor. Kazın eti sert olur. Yani bu tür böyle hindi, kaz gibi hayvanların etleri sert olur. Bakın. Şöyle kemik zaten sıyrılmış, et çekmiş. Bunlar bize gösteriyor. Onun dışında şöyle bakın. Etine böyle batırdığınız zaman bunun şöyle tereyağı gibi çok rahat bir şekilde girebiliyor olması lazım. Evet, kazımız bu şekilde pişti. Şimdi bunu direktman şöyle buraya alıyorum. Bu suyun altını kapatabiliriz. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Şöyle yağları üzerinde biraz biriksin. Yağlarını alacağım. Az sonra o yağlar ve su işimize yarayacak yine. Şöyle kazımız pişti. Şimdi şeklini çok fazla bozmamaya gayret ediyorum ama gördüğünüz gibi tuttuğum yerden de elimde kalıyor. Hala da çok sıcak bu arada. Etin ne kadar kara olduğuna bir bakın. Normalde hani şöyle kara etlere en yakın ettir bu kaz eti. Yani bu kanatlı hayvanlar içerisinde. Kıymetlidir yani. Böyle azdır ama doymalık yenmez, öyle derler. Kaz etini doymalık yiyemezsiniz. Bu tatmalık. Hani böyle kral yemeği falan derler ya. Açık söyleyeyim, ben bütün servis etmeyi planlıyordum. Ama şöyle görebileceğiniz gibi artık pek böyle bir şekli şemali kalmadı. Şurası yırtılmış. O yüzden de o istediğim görüntü kalmadı. Şimdi farklı bir sunum planlayacağım. Şimdi arkadaşlar, ben fırınımı 180 dereceye üstten ızgaralı ve fanlı şekilde ayarlıyorum. Şimdi şöyle biraz üstünün kızarması için, derisinin kızarması için fırına veriyoruz. Burada amacımız pişirmek değil. Buradaki amacımız üstünün kızarması. Öyle tahmin ediyorum. Izgara modunda 10-15 dakika yeterli olacaktır. Biz de bu arada artık bulgur pilavını yapmaya geçebiliriz. Üzerinde biriken kazın yağından bir miktar içine koyuyorum. Tamamını bundan yapmıyoruz. Çünkü biraz ağır oluyor diye birazcık tereyağı ve zeytinyağı da karıştıracağım ben. Normalde Karslılar böyle yapmıyor bunu. Yaklaşık 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. Birkaç kaşık zeytinyağı ekliyorum üzerine. Biraz da kazın yağından aldım. Yani göz kararı yapıyorum açıkçası. Biz Kars'a gittiğimiz zaman bize verilenler böyle soğanlı falan değildi. Bulgur tamamen köy bulguru. Kazın suyuyla, yağıyla yapmışlar, getirmişler. Üzerine de kazı koymuşlardı. Açıkçası bu tabii benim fikrim. Biz normalde hani domates falan, biber de koyarız ama bu tür böyle köy bulguru tarzı bulgurlarda en azından bir soğan olmalı. Çünkü ya biz ailece açıkçası direkt böyle sade bulguru sevmiyoruz. O yüzden de ben bir miktar soğan küçük küçük kestim. 2 diş de sarımsağım var. Bunları baştan yağda kavuracağım.
Ondan sonra üzerine bulguru yapacağım. Bu arada da kazım kızarmış olacak. Şimdi yağım köpürdü. Artık soğanları içine alıyorum. Şimdi biraz soğanlarımı kavuracağım. Ben 5 bardaktan yapacağım bugün. Biraz kalabalığız. 5 bardak bulgurdan yaklaşık 4 tane orta boy soğan doğradık biz bunun için. 2 diş de sarımsak. Soğanlarım biraz şeffaflaşınca sarımsakları da ekliyorum içine. Evet arkadaşlar, şöyle soğanların rengi pembeleşmeye başladı. Bulguru da içine ekliyorum. Şöyle soğanlarla iyice bir karıştıralım. Soğanlarla bulgurlar iyice karıştıktan sonra artık suyunu vereceğiz. Bu noktada şimdi normalde şöyle full kaz suyundan koyuyorlar. 5 bardak bulgur için 7-7,5 bardak civarında su kullanacağım. Baştan bir 7 koyarım, duruma göre eklerim. Şimdi ben bu 7 bardağın 4 bardağını kaz suyundan ilave ediyorum. Geri kalan 3 bardağını da normal su ilave ediyorum. Geçenlerde burada bir komşumuz yaptı kaz. Onlar da aynı şekilde ilk başta hani güzel olur diye tamamını kaz suyundan kullanmışlar. Yani biz yiyemedik diyor. Belki şimdi alışık olana bir şey olmayabilir ama kazın böyle kendine has bir kokusu var. Şu an bütün mutfağı sardı bu koku. Bazı kişiler bu kokudan rahatsız olabilir tabii ki. O yüzden herkese hitap edebilmesi için ben biraz kaz yağını, tereyağı, suyuna da normal su kattım. Ama istemeyen bunu koymayabilir arkadaşlar. Orijinalinde soğan da yok. Sadece kazın yağlı suyunu koyuyorlar. Bunun üzerinden tuzunu da koyuyorum. Çok abartmıyorum çünkü kazın suyu da hafiften tuzlu. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Altı kısık vaziyette kapağını kapatıyorum. Bu arada kazım da oldu. Aslına bakarsanız ben bulgur pilavının üzerine bu şekilde koymayı planlıyordum. Şimdi bakın sese. Görüyor musunuz? Bakın. Bak. Bunun aslında olayı buydu. Şöyle dışı bakın. Görüyor musun? Cips. Niyetim buydu ama şuradaki yarık benim niyetimi, olayımı bozdu. Şimdi bunu farklı bir şekilde sunacağım o yüzden. Eğer siz şu kısmını parçalamadan pişirmeyi becerebildiyseniz bence masaya böyle koyun. Şöyle bir lokmada etinden bir tadalım bakalım. Harbiden 10 numara. Pilavım olurken bu da birazcık soğusun. Şu an çünkü elleyemiyorum. Ellerimi yakmayayım. Zaten vaktimiz var. Bunu ben şimdi bir didikleyerek sunacağım mecburen. Çünkü bu haliyle çok çirkin oldu. Yanına hem daha doyurucu olması açısından hem de lezzet anlamında. Yani şu dediğimi unutmayın. Şunlar o etten pilavdan daha lezzetli oluyor. Şu kuru yufka. Kuru yufkayı bu şekilde elimle ayırıyorum. Şöyle hani şekline de birazcık sunum için dikkat ediyorum. En son tiridine banacağız bunları. Yani suyuna banacağız. Bunları da yanında etle beraber, pilavla beraber yiyeceğiz. Şöyle bulgur pilavım hazır. Bu arada kazım da ellenebilecek noktaya geldi. Şimdi artık sunuma geçebiliriz. Bakın nasıl piştiğini şöyle göstereyim size. Şöyle pişti. Gördüğünüz gibi tane tane ayrılıyor. Bakın. Şimdi bunu şöyle lokmalık. Aslında dediğim gibi ben bütün yapacaktım ama kısmet değilmiş. Tipi çirkin oldu. Şimdi ben böyle şeylere takılırım biraz. Bakın arkadaşlar. Şöyle lime lime oldu. Yağlı bir hayvan olduğu için zaten şöyle dağılıyor. Ben derilerini de kullanacağım. Derileri şimdilik ayrı koyacağım. Eti böyle küçük parçalar haline didikliyorum. Koca kazdan çıkan et bu. Artık doyar mısın, sabah mı saklarsın?
Şu kadar kemik çıktı. Şimdi bulgur pilavım da hazır. Bunu da şöyle bir yayalım. Yani ilk başta dediğim gibi buna kral yemeği diyorlar. Tabii krallar belki doyarak yiyordur bunu ama biz doyarak yiyemeyeceğiz, o belli. Şimdi bulgurun üzerine şöyle etlerimi, ben derileri ayrı koydum arkadaşlar bu arada. Şunları alayım bir. Şimdi herkes deri yemiyor. Annem falan ben yemem dedi. O yüzden de ayırdım. Gel hacım gel. Şimdi etleri şöyle alalım diyorum ben. Şöyle üzerine etlerimi de koydum. Gayet güzel oldu. Şimdi son bir dokunuşu kaldı. Yufkalar. Şimdi arkadaşlar bunları da şöyle kazın suyuna şöyle batırıyoruz. Yaklaşık, çok değil ama çok aşırı olursa dağılır. Yaklaşık bir 5 saniye falan. Evet arkadaşlar. Şöyle mutlu son. Yani aslında çok basit bir yemek. Gerçekten çok basit ama vakit alıyor. Yani böyle gününüzün müsait olduğu bir zamanda yapmanız lazım. Hacım, ne diyorsun? Mustafa'cığım harikalar yaratmış. Ama çok bereketsiz bir şey bu. Evet. Antrikotlara laf ediyorduk ama bunlar bunun yanında bedava ya. Vallahi bedava kalıyor. Vallahi Ama bedava. yani bu kaz işi biraz özel bir iş biliyorsunuz. Kars'ta yani bu artık tabii bir ticaret kaynağı olmuş insanlara da. Ben bir abimiz var Karslı. Benim iş yerine devamlı gelir gider bal falan getiriyor bize Kars'tan. Ona rica ettim. O getirtti bana. 200 liraya aldım ben kazı. Yaklaşık 2,5 kilo, 2 kilo 400 gram falan çıka kalan et bu. Burada 1 kilo et var. Yoktur bile. Vallahi 1 kiloya Yoktur var bile. yok, doğru söylüyorsun. Yoktur bile yani. Neyse. Evet, tabii soğutmayalım. tutmayalım. Hadi yavrum. Evet, hacım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Şöyle ben böyle yemeği tercih ederim onu böyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Şöyle birazcık lavaşından, biraz bulgurundan, biraz da etinden. Allah için. Mustafa, Bir dakika. Dur ben de atayım. bir dakika değil, 10 numara. Müsaadenizle ben de tadayım. Vallahi 10 numara. Abi yani Yemin ediyorum 10 numara ama herhalde doymalık doymak için bir kişi yiyecek. Bizim aileye 4 gaz lazım doymak için. Gerçekten talebe kardeşlerim yemiş bile. ya talebelik bir yemek değil. Evet. Arkadaşlar bunu yılbaşı menüsü olarak çok fazla soran vardı. Ben açıkçası hindi yapmak istemedim. En azından şöyle biraz geleneksel, yöresel bir şey olsun istedim. Kaz da çok isteniyordu ve tam zamanı. Kendi adıma hindidense bunu tavsiye ederim. Fiyat olarak rakamlar aynı hemen hemen. Lezzet olarak bu hindiye 10 basar, Hindi belki yaparız 20 ya. basar. Hindi yaparız. Hindiye artık büyük ihtimal Yaparız. yılbaşından sonra. Evet hacım, şöyle bir lokma şöyle sade etinden tadalım mı ya? Sadece bir etinden tat. Neresi oldu bakın, bu arada butu mu her yeri karıştı. yeri. Ama Böyle şey gibi. Yapış yapış. Harika. Gerçekten harika. son olarak sana Tebrik bir de ederim. Bunlarla daha Hadi. güzel olur ama evet, bunları bize ayırdım. bunları da güzel. Bunları çünkü herkes yemiyor. Bunlara zarar yeriz. Şahane. Harika vallahi ya. Diyeceğim bir şey var mı? Diyeceğim bir şey yok. Eline sağlık, koluna sağlık. Eyvallah. Kesene bereket. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz soğutmayalım. Artık videoyu kapatıyorum. Aşağıda sofrada bekliyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenilmeyecek gibi de bir şey değil yani. Ha. Eyvallah.